GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben de Okan Gezer, GZT yayın yönetmeniyim. Bugün yine haber merkezimizde, YouTube kanalımızda bir canlı yayın başlattık ve de sıcak bir gelişmeyi, aslında dün başlayan, etkilerini bugün de görmeye başladığımız ve daha da göreceğini düşündüğümüz sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. Konuğumuz da olacak. GZT Orta Asya Editörü Gülgün Abbas Beyli de yorumlarda bulunacak ama önce bir girizgah yapmak isterim. Çünkü çok beklenen bir durum değildi aslında. Karabağ'dan Rus barış gücü dün itibariyle çekilmeye başladı. Görüntüler yayınlandı dün akşam saatlerine doğru. Bugün de çekilmenin devam ettiğini gördük. Çok beklenen bir şey değildi. Neden değildi? Şimdi bilindiği gibi Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda 10 Kasım 2020'de üçlü bir zirveyle bu savaşı sona erdirmişler ve de bir bildiri imza atmıştı üç ülke, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan. Bildiri gereği Karabağ'da Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgeler ve Laçin Koridoru diye bildiğimiz Hankendi-Laçin yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla Rusya tam 1960 adet askerini göndermişti. Bir Rus barış gücü oluşturmuştu ve bölgede barışı tesis etmek üzere, çatışma riskini azaltmak üzere bir görev alıyordu. Ve görev süresi 10 Kasım 2025'te sona erecekti. Bu anlaşmaya göre 10 Kasım 2025'e kadar Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı, Karabağ bölgesine konuşlandırdığı barış gücü, 1960 askerin bulunduğu barış gücü bölgeden 2025'te çekilecekti 10 Kasım 2025 tarihinde. Ancak dün gelen görüntüler ve de sonrasında Rusya'nın Kremlin sözcüsü Peskov'un yaptığı açıklamalar gösterdi ki görev süresi dolmadan Rus birlikleri çekiliyor. Ardından da hemen görüntüleri görmeye başladık. Basına yansıdı. Şimdi bu erken çekilmenin nedenini, bölgede neler olup bittiğini, aslında Karabağ bölgesinde bunları konuşacağız. Gülgün Abbas Beyli, bölgeye en yakın bilen arkadaşlarımızdan biri ve kendisinden dinleyeceğiz. Yayınımıza geldiğinde. Gülgün, hoş geldin. Hoş bulduk Doğukan Bey. Aslında çok beklediğimiz bir gelişme değildi. Yani sahadan gelen bilgiler mutlaka bir hareketliliğin olduğunu gösteriyordu ki GZT olarak biz de Ağustos ayında tam o bölgedeydik. Rus askerlerini biz de bu GZT YouTube kanalında görüntülemiştik. Görev alıyorlardı aktif şekilde. Ancak çekilmeye başladıklarını gördük. Dün başladı ve bugün de etkisini gösterdi. Önceki şunu sorayım. Neden çekilmeye başladılar? Bu çekilme neden başladı? Evet Doğukan Bey, sizin de belirttiğiniz gibi 2020 senesinde 10 Kasım'da üçlü bildiri imzalandı ve bu bildirinin amacı neydi? Aslında oradan başlamak istiyorum. Bu bildirinin amacı ilk önce sizin de belirttiğiniz gibi Laçin Koridoru boyunca insanların güvenliğini, daha çok Ermenilerin geçişini, güvenliğini sağlamaktı. Sadece güvenliğini sağlamak değil, hem de burada 30 yıldır felç olan iletişim altyapısının onarılması ve diğer meseleler de bu üçlü bildiriye dahil edilmişti. Ancak maalesef bu ne güvenlik sağlandı ne de iletişim altyapısıyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varıldı. Tabii ki ve 2023 senesine kadar her iki taraf Laçin Koridoru ile ilgili bir trafik güzergahı oluşturacaktı ama Azerbaycan hükümeti bunu bir sene içerisinde tamamladı. Ancak Ermenistan tarafı bu işi uzatmaya başladı ve verdiği sözleri her zaman olduğu gibi tutmadı. Ve 2023 senesine kadar bunu uzatmayı planladı ama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eğer bildirinin hükümleri gereğince yerine getirilmediği dahilinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Laçin'a yerleştirilecek. Ve öyle de oldu. Zaten biz bazı illerimizi, yani rayonları savaş gücüne, şehitlerimizin kanıyla canıyla aldık. Bu anti-terör operasyonu dediğimiz zaman ise diğer 3 bölgeyi aldık. Ve aslında Rus barış güçlerinin yapması gereken tek bir şey vardı. Oradaki bölgenin güvenliğini sağlamak. Ama bölgede güvenlik sağlandı mı? Sağlanmadı. Aslında yapacağı bir şey kalmadı antiterör operasyonlarından sonra. Daha sonra Rus barış güçlerinin güya mayın temizleme mayın temizleme işlerine katılacağı da belirtildi. Ancak bundan sonra aslında bu olay, yani Rus barış güçlerinin bölgeden çekilmesi sadece düne tesadüf etmiyor. Antiterör operasyonlarından sonra bazı 26 gözlem noktası da kapatılmıştı. Yani düne indirgemek bence doğru değil. Burada o zaman bir parantez açsak, operasyonlardan bahsediyorsun. Çünkü Karabağ Savaşı sona erdi, bildiri yayınlandı. Ancak biz geçtiğimiz aylarda
Azerbaycan düzenlediği bir operasyona tanıklık ettik. Neydi o operasyon? Tekrar bir hatırlasak. Tabii. Üçlü bildiriye göre 3 bölge, 3 bölge Hocalı, Hankendi ve Ağdere antiterör ameliyatları sonucunda geri verildi. Ancak Ağdam, Kelbecer, Laçın. Ağdam, Kelbecer, Laçın ise aşamalı olarak Azerbaycan'a geri verildi. Ancak bu Hocalı, Hankendi ve Ağdere antiterör operasyonları sonucunda Azerbaycan'a verildi ve bu anlamda antiterör operasyonları gerçekleştirildi Azerbaycan ordusu tarafından ve Ermenilerin bunu yani belirtmek istiyorum. Rus barış güçleri antiterör ameliyatları sırasında da daha doğrusu antiterör operasyonlarından önce Ermenistan tarafına silah taşınmasına göz yumuyorlardı ve sadece silah taşınması değil, diğer sadece askeri mühimmat vesaire değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok yakın zamanlarda Azerbaycan tarafı inşaatçı adı altında bölgeye 30 teröristin geçtiğini de açıkladı ve buna da göz yuman Rus barış güçleriydi. Ben şimdi Laçin Koridoru'na değinmek istiyorum. Laçin Koridoru neden bu kadar önemliydi? Çünkü Laçin Koridoru Karabağ'la Ermenistan arasında iletişimi sağlayan tek bölgeydi ve Laçin Koridoru'na aslında Laçin Koridoru'nda kim kontrolü sağlıyorsa aslında o bir anlamda Zengezur Koridoru'nda kontrolü sağlamış anlamına geliyor. Aslında Rus barış güçlerinin buraya yerleşmesi ve Ermenilerin o topraklardan çıkarılmasını istememesi de bence Zengezur Koridoru'na bağlanıyor. Peki Gülgün, bu kadar kritik bir görev var aslında Rus ordusunun orada ve de süresi de vardı aslında 2025 Kasım ayına kadar. Neden erken bir çekilme yaşandığını düşünüyorsun? Bence ben tabii ki de ilk önce orada bölgede yapacak artık bir iş kalmadı. Zaten ona yüklenen, ona görev yapmasını istenen görevleri de yerine getirmedi zaten. Bu işin bence görünen tarafı ama ikinci tarafı bence Rusya'da bildiğiniz üzere Rusya hem Suriye'de askeri operasyonlarını devam ettiriyor hem de 2 yıldır Ukrayna'nın işgaliyle başlayan bir savaş var. Ben şimdi bununla ilgili çok bilgi vermek istemiyorum çünkü çok yakın zamanda GZT'de bununla ilgili bir videomuz olacak. Ancak Rusya'da resmi bilgilere göre 50.000 Rus askerinin öldüğü, diğerlerinin ise kaçtığı, tabii bu kaçanlar Rusya medyasında yer almıyor ama ve Rusya'da askeri personel kıtlığının yaşandığı belirtiliyor. Hatta dün Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'la yapılan basın toplantısında da benim dikkatimi çeken 2 soru vardı. Peskov'a 2 soru yöneltildi. Bunlardan birisi İran-İsrail savaşının eğer bu savaş başlarsa Rusya'nın İran'a destek vermesi için yani ne kadar asker kullanacağı ve bu anlamda aslında Rusya bu askerleri çekmekle, kendi ülkesine getirmekle İran'a destek amacıyla mı yoksa Ukrayna'da kullanmak amacıyla mı bu askerleri vaktinden önce, zamanından önce geri gönderdi? Cevabı ne oldu Peskov'un? Peskov bunu kendisinin açıklayamayacağını, bunun bir devlet sırrı olduğunu ve Savunma Bakanlığı'nın yapması gereken bir şey olduğuna dair bir açıklama verdi. Açıklama yapılmadı. Bununla yani bu sorular benim çok dikkatimi çekmişti. Ama diğer bir noktada da evet askeri kıtlık yaşanıyor Rusya'da. Ancak Ermenistan'ın ve özellikle çok yakın bir zamanda Fransa'nın teşebbüsüyle Avrupa Birliği sınıra bir sivil misyonerlerden ibaret bir grup oraya konumlandırıldı ve bu anlamda Rus askerlerinin, Rus barış gücünün Azerbaycan'dan yani bölgeden geri çekilmesi Ermenistan kamuoyunda da acaba Rus üssü buradan çekilecek mi sorularını da onları hem ümitlendirdi hem de bu soruları da gündeme getirdi. Aslında bu Batı kısmını biraz daha açmak isterim. Sorularım arasında da vardı. Şimdi son aylarda Ermenistan'ın, Paşinyan'ın Fransa başta olmak üzere Avrupa'yla ciddi köprüler Evet. kurduğunu görüyoruz. Hem askeri anlamda hem politik anlamda. Rusya'nın bu çekilmesinin ki Ermenistan lehine olan bir varlıktı zaten. Biraz da barış gücünün oradaki varlığı Ermenistan lehine bir sürecin işlemesi yönündeydi. Batı ile kurulan ilişkiler bu anlamda yorumlanabilir mi? Bir de bundan sonrasında kimler kaldı bölgede aslında? Yani Azerbaycan ve Ermenistan dışında
yeni aktörler, yeni etkisi olacak ülkeler var mı sence? Biz bunu demin de belirttiğim gibi aslında GZT'nin 10'da 10 serisinde anlatmıştık. Ermenistan'a destek veren, Ermenistan'ı silahlandıran ülkeler kim? Aslında Rusya'nın bu bölgeden çekilmesi, Rus barış güçlerinin bölgeden çekilmesi en çok bence benim yorumlamama göre İran'ı çok rahatsız ediyor. Çünkü İran artık bölgede kendini rahatsız hissediyor. Rusya ile Ermenistan'ın arasında bir gerginliğin olması ilk önce İran'ı rahatsız eder. Çünkü İran Ermenistan üzerinden hem Ermenistan'ı silahlandırıyor hem de Güney Azerbaycan konusunda kendisine bir destek çıkarıyor. O anlamda en çok İran'ı rahatsız ediyor ve bu yakınlarda 2 gün önce Fransa Büyükelçisini Azerbaycan'dan geri çekti. Ama bunun açıklaması sadece konuşmak için tavsiye anlamında geri çektiğini ama hani geri göndereceğine dair bir bilgi verilmedi. Bu anlamda Fransa'nın zaten İlham Aliyev'in de söylediği gibi eğer bölgede bir gerginlik yaşanırsa bunun sebebi Fransa'dır diye de belirtmişti. O yüzden Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın özellikle Ermenistan'da askeri tatbikatlar yapması, İran'ın Ermenistan'ı silahlandırması ve diğer ülkeler, Fransa'nın etkisiyle diğer ülkelerin de Ermenistan'a destek vermesi belki Rusya'yı bu anlamda yani her taraftan Rusya'nın sıkıştırılması belki Rusya'yı bir müddetliğine bölgeden uzaklaştırabilir. Ama bence Rusya hiçbir zaman ve sorularda şu var. Ermenistan mı Rusya'ya muhtaç yoksa Rusya mı Ermenistan'a muhtaç? Bence artık durum değişmiştir. Evet önceden Ermenistan Rusya'ya muhtaçtı. Yani varlığını bir şekilde ona borçluydu ama bence şu an Rusya Ermenistan'a muhtaç. Hatta biliyorsunuz Kars'la Gümrü arasında 66 kilometre mesafe var ve orada Rusya'nın Ermenistan'da bir askeri üssü bulunuyor. Bunu geri çekmemesi de ve açıklaması da şöyle. Olası bir yani Ermenistan'a karşı Azerbaycan ve Türkiye'nin olası bir tehditine karşı orada bulunduruyor. Ancak göründüğü üzere ne Türkiye'den ne de Azerbaycan'dan herhangi bir tehdit yoktur ve ne Türkiye ne de Azerbaycan hiçbir zaman başka devletlerin topraklarına hak iddiasında bulunmadı. Bu anlamda Rusya'nın Ermenistan'daki askeri üssünü neden kapatmadığına dair sorular var ve bir de kamuoyunda şöyle bir fikir vardı. Acaba bu Rus barış güçleri bir müddet sonra yani zaman geçtikten sonra Azerbaycan'da Rus üssü kurabilir mi? Rus üssüne, askeri üssüne çevirebilir mi soruları vardı. Ancak Azerbaycan Anayasası'nda herhangi bir yabancı devletin o topraklarda askeri üs kurması anayasayla yani buna ters. Peki Azerbaycan demişken bu güncel olayı da Azerbaycan tarafından bakarsak hem barış gücünün varlığına nasıl yaklaşıyordu? Şu an çekilme süreci nasıl işledi? Çünkü bilindiği gibi aslında Rusya'yı ikinci kez tarihinde ülkesinden çıkaran Evet. tek ülke oldu. Şu an o süreç içerisinde Azerbaycan'ın etkisi ne olmuştur? Ben buna özellikle dikkat çekmek istiyorum Doğukan Bey. Rus barış güçleri Azerbaycan yani bölgeye yerleştikten sonra ister politik tarafta ister muhalif tarafta isterse de Azerbaycan halkı arasında bir haklı ve doğal olarak bir tepki vardı. Tepkiden de ziyade bir endişe vardı. Neden diye soracak olursanız bunun tecrübeleri dünya tarihinde de çok. Örnek veriyorum Moldova'da, Gürcistan'da Rusya barış güçleri yerleştikleri bölgeden genel olarak çıkmıyorlar. Hı Mesela hı. Transnistria 1992 senesinden beri orada Rus barış güçleri var ve 1992 senesinden ta günümüze kadar Rus barış güçleri orada bulunuyor. Ama bana sorarsanız bunlar Rus barış güçleri mi? Hayır. Neden? Çünkü Rus barış güçleri gittikleri bölgede yasa dışı pasaportlar dağıtıyorlar ve çünkü Rusya'nın bildiğiniz gibi asker konusunda sıkıntı yaşıyor. Ve orada tuttuğu Transnistria'da de tuttuğu yani Rus barış güçleri aslında oranın vatandaşları. Sadece Rus pasaportu dağıtmakla onlar Rus vatandaşı oluyor ve askeri eğitimler vermekle tam 92 senesinden bu yana Rus barış güçlerini o bölgede tutmayı başardı. Ve bu anlamda Azerbaycan halkının da endişesi bana göre yani anlaşılabilir. Ya diğer Gürcistan örneğini de gösterebiliriz. Abhazya örneğini, Güney Ossetya örneğini, Rus barış güçleri yine oraya konumlandırılmıştı ve Azerbaycan'da şöyle bir algı, daha doğrusu böyle bir düşünce vardı.
2022 senesinde Kazakistan'da bildiğiniz üzere akaryakıta bir zam geldi ve aslında bu sosyoekonomik koşulla bir anda siyasi koşullara çevrildi. Ve tüm ülkeyi kapsayan bir kitlesel ayaklanmalar yaşandı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı artık bunları önleyemediği için Kolektif Güvenlik Antlaşması'na müracaat etti. Ve Rus barış güçleri Kazakistan'a geldi ama 2000 askerle ülkeye yerleşti ve 6 gün içerisinde tüm ülke genelinde her şeyi yoluna koydu ve 6 gün sonra ülkeyi terk etti. Ancak 27 bin nüfuzu olan o bölgede Rus barış güçleri nedense olayı uzatmaya çalışıyor. Süreci uzattılar. Uzattıkça uzattılar ve bu barışı aslında sadece Ermeni güçlerinin çıkarları doğrultusunda sağladılar ve Azerbaycan tarafına sürekli ister bu devlet seviyesinde de resmi olarak da açıklandı. Sürekli problemler yarattılar. Bu anlamda ben Azerbaycan'ın o dönemdeki tepkisini anlıyorum ama şu anki bazı medya kurumları bunu sanki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelmiş bir tepki olarak değerlendiriyor. Bence böyle değerlendirmek yanlıştır. Çünkü Azerbaycan halkı zaten kendi Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini, saygısını, güvenini seçimlerde gösterdi. Siz de oradaydınız. Bu anlamda bu tepkiyi anlamak bence yerinde olacaktır ve olayı başka bir tarafa yönlendirmek doğru değildir diye düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda efendim. Şunu sorayım aslında. Bundan sonrası için şimdi bölgedeki aktörleri konuştuk. Neden çekildiğini de biraz konuştuk. Bölge için nasıl bir fotoğraf gösterebiliriz? Yani bundan sonrasında ne olacak? Hem Azerbaycan tarafında hem Ermenistan tarafında hem Rus barış gücünün mevcut bulunduğu bölgede nasıl bir eksiklik olacak ya da eksiklik olacak mı? Bence herhangi bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Zaten Azerbaycan halkıyla yapılan röportajlarda da herkes çok mutlu ve görevini zaten yerine getirmediği de çok açıktı. Herhangi bir eksikliğin yaşanacağını ya da hissedileceğini düşünmüyorum. Bu aslında o bölgede olan Ermeniler de röportajlarda da belliydi. O Laçin koridorunda Azerbaycan'ın güvenlik yani karakollar kurdu ve yapılan röportajlarda da aslında sivil Ermenilerin de Azerbaycan halkıyla bir sorun yaşamadığı da görülmüştü. Bu sorunu yaşayan yani bu sorunu yaratan Rus barış güçleriydi ve Rusya'nın bizzat kendisiydi. Çünkü bölgede o sıcak çatışmayı sürekli sağlamaya çalışıyordu ve Karabağ meselesinin aslında bir sonuca varmasını istemiyordu. Hatta bunu da belirtmek istiyorum. Rusya'nın Ermenistan'daki büyükelçisi Azerbaycan tarafının Karabağ meselesi tamamen çözüldü söylemine karşın Karabağ meselesi şu an bile çözülmedi. Yani Karabağ meselesi bitmemiştir. Söylemi de bence Rusya'nın bu bölgede yani soruna yönelik değil de çatışmalara yönelik bir yani profil çizdiğini söyleyebilirim. Şuradan bahsetsek bir de Ermeni nüfusunun olduğu bölge aslında barış gücünün orada bulunma nedeni hem operasyonlar kapsamında da gündeme gelmişti. Biz Ağustos ayında geldiğimizde de aslında o bölgeye doğru bir yoldan bahsediliyordu. Azerbaycan kendi tarafına düşen karayolunu inşa etti ancak Ermenistan o tarafta herhangi bir şey yapmadı ve de Rus barış gücü aslında arada tampon görevindeydi. Ermeni nüfusunun o Karabağ'daki varlığı ve Azerbaycan'a entegrasyonu için şu an ne durumdayız? Bundan sonrasında neler görürüz? Azerbaycan tarafı her zaman Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan halkı da her zaman barışçıl politikadan yanadır ve her zaman Ermenilerin Azerbaycan topraklarına, Azerbaycan halkına entegrasyonu sürecinde de her zaman yardım edeceğini, destek olacağını söylemiştir ama oradaki nüfus siz de bölgedeydiniz. Azerbaycan'da kalırlarsa eğer Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmek zorundaydılar. Ama onlar terk etmeyi seçtiler. Bu anlamda bence bölgede Rusya yoksa, Rus barış güçleri yoksa bu sakinliğin, huzurun benim açımdan sağlanacağını düşünüyorum. Peki Bir de bölgeyi etkisini ekleme yap istersen. bunu da belirtmek istiyorum. Ortak Türk-Rusya gözlem merkezi vardı. O da bugün kapatıldı, faaliyetini Hı durdurdu. hı. O da yine 2020 11 Kasım'da Rusya ve Türkiye dönemin Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yapılan bir Hı. mutabakatla gerçekleştirilmişti.
O da bugün itibariyle faaliyetini durdurdu. Tam aslında Türkiye demişken orası içinde bir parantez açalım. Bizim de tabii Karabağ sürecinde Türkiye'nin ciddi bir hem politik anlamda hem askeri anlamda etkisi vardı. Bu son çekilme Türkiye tarafından nasıl yorumlayabiliriz? Nasıl yorumlayabiliriz? Azerbaycan tarafında da bu belirtildiği üzere aslında Rus barış güçleriyle beraber Türk barış gücünün de o bölgede bulunmasına dair bir ümit vardı. Ancak Rusya ısrarla Türk barış güçleri burada bulunamaz şeklinde yorumlar yaptı ve gerçekten de Türk barış güçlerini orayı bırakmadı. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Çünkü Ermenistan'la dediğim gibi Laçin koridoru Karabağ'la Ermenistan arasında iletişimi sağlayan, ulaşımı sağlayan tek bölgeydi. Ve Rusya'da aslında Ermenilerin o bölgede kalmasını istiyordu. Ermenistan'ın gitmesini istemiyordu. O yüzden Türk askerinin, yani Türk barış gücünün bu yasa dışı faaliyetlere bir tepkide bulunacağından dolayı bence Türk askerlerinin, Türk barış gücünün oraya gelmesi engellendi. Bu anlamda herhangi bir tepki veyahut da herhangi bir karşı görüşte bulunacağını düşünmüyorum. İkinci Zaten aktör İran için de bir parantez açayım. Çok kısa böyle satır arasında değindin ama bu çekilme İran tarafından nasıl yorumlanabilir? Nasıl bir yeni İran göreceğiz o bölgedeki etkisi anlamında? İran'ın en büyük korkusu dediğim gibi Zengezur koridorudur. Rusya'nın Laçin koridorundaki gücünü kaybetmesi, dediğim gibi Laçin koridoruna kontrolü sağlayan taraf aslında Zengezur koridorunda da bir kontrol sağlamış olur. O yüzden Rus barış güçlerinin Laçin'dan yani bölgeden geri gitmesi İran'ı rahatsız ediyor. Çünkü Zengezur koridorunun açılması hem politik anlamda hem askeri anlamda, ticari anlamda İran'ı zayıflatacak. O yüzden de Zengezur koridorunun e, açılmasına yönelik korkuları İran'ı daha da tedirgin ediyor. Teşekkürler Gülgün Teşekkür katkıların ederim. için. Süreci takip ediyor oluruz birlikte. Gezdi Haber Merkezi'ndeki yayınımızı toparlarken aslında bir genel özet yapalım. Rusya'nın birliklerinin Karabağ'dan çekilmesini konuştuk. Çünkü çok beklenen bir şey değildi. Anlaşma gereğiydi aslında. Çok da vakit vardı 2025 Kasım ayına kadar. Rus barış gücünün Ermenistan-Azerbaycan arasında bu rolü aktif olarak kullanması bekleniyordu. Ancak dün hem Peskov'un açıklaması ve sonrasında gelen görüntülerde birliklerin çekildiğini gösterdi bize. Gezide Orta Asya Editörü Gülgün Abbas Bey ile aslında bölgeyi en yakın bilen arkadaşlarımızdan ve de bir genel değerlendirmesini yaptık. Hem bölge için bundan sonrasında ne olacak? Ermenistan'ın tavrının nedeni nedir? İran'a nasıl etkileyecek gibi konu başlıklarına değindik. Bilindiği gibi biz bu yolda da daha öncesinde de bir yayın yapmıştık GZT'de yine bölgedeydi ve de Karabağ'daki bu gelişmeleri Rus barış gücünün etkisini Ermenistan tarafını ve Azerbaycan tarafını yine sahadan bildirmiştik. Gelişmeler olursa yine hem bölgeden hem de haber merkezinden sizlerle paylaşmak için yayınlarımızı sürdürüyor olacağız diyelim. Şimdilik noktalayalım.